Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. Şöyle kullanacağım ip bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. Sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. En sonunda yani. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Toplamda şişime 21 ilmek aldım. 3 model üzerinden anlatacağım. Şöyle göstereyim. 6 bir model için, 6 ilmek bir model için, 6 ilmek 3. modelime, sonuna da 3 ilmek ekledim. Bir sıra arka yüzünde düz ördüm. Lastik yapmayacağım. Onun için bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet, birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizin hepsini ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Evet, şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sırada şekillendireceğiz modelimizi. Model 4 sıradan oluşmakta. Bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir düz ilmek. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Bir sonraki ilmeği önce ters ördüm. Daha sonra düz ördüm, aynı ilmeği şişimden çıkarmadan tekrar ters ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1 2 3. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Daha sonraki 2 ilmeğimi de yine ikisini bir aldım, ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Sağında solunda eksiltme yapıyoruz. Bu eksilttiğimiz ilmekleri de ortada tekrar artırma yaparak tamamlıyoruz. Bir düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonraki ilmeği önce ters ördüm. Daha sonra düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Ters ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Önce eksiltme yaptık burada.
Daha sonra burada bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Devamındaki 2 ilmekte tekrar eksiltme yaptık. İlmek sayımızı tamamlamış olduk. Bir düz ilmek, ipi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm. Ters ördüm. Bir sonraki ilmeği önce ters ördüm. Daha sonra düz ördüm. Aynı ilmeği bakın şişimden çıkarmadan tekrar ters ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. İpi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir düz ilmekle bitirdim. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Yani bir düz ilmekle başladık, bir düz ilmekle bitirdik. Üçüncü sıramızı bu şekilde yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, şöyle. Dediğim gibi modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kolay, gösterişli, şöyle kabartmalı gibi duran bir model. İlmek sayımız da başta söylediğim gibi 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek ekliyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Evet, bakın şu anda pek bir şey belli değil ama model ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Modelimizi bir kez daha kuralım. Tekrar ediyoruz modelimizi. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde biraz önce yaptığımız gibi sadece 3. sıra ön yüzünde şekillendirme yapacağız. Diğer sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örülecek. Onun için oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Çünkü çok oyalayıcı bir model değil. İkinci sıramı da tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu şekilde sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi şekillendirmemizi yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. Yani öne şu 2 ilmeğimin ikisini bir ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım burada. Sıradaki ilmeğimi önce bir kez ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra düz ördüm. Aynı ilmeği, ikinci ilmeği çıkardım. Bir kez daha ters ördüm. Burada bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Devamındaki 2 ilmeğimizi yine ters örerek tek ilmeğe düşürdük. Yani burada ilmeklerimizde ne artma ne eksilme oldu. Önce bir eksiltme yaptık sağında solunda, yani şu ilmeğimizin. Tekrar burada bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız için eski sayısına geldi.
Bir ilmek düz, ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi, bakın şu tek olan ilmeğimi önce bir kez ters ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadan tekrar ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık burada. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm burada. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra yine kesme işlemi yapıyorum önce. Daha sonra artırma işlemi, sıradaki ilmeğimi ters ördüm, düz ördüm, ters ördüm. Aynı ilmeği 3 kez örerek artırma yaptık burada. Devamındaki 2 ilmeğimizi yine kesiyoruz. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Son kalan ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizin hepsini ters örerek devam edelim. Dediğim gibi birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters, üçüncü sırada şekillendireceğiz modelimizi. Dördüncü sıra arka yüzünde tekrar ters örerek sıramızı tamamlayacağız. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modelimiz böyle devam edecek. Hep bu 4 sıranın tekrarından. Gördüğünüz gibi modelde kaydırma yok. Aynı şekilde birinci modelde nasıl yaptıysak öyle devam edecek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. İsterseniz bu modelin altına lastik yapabilirsiniz. Ben lastiksiz başladım. Şöyle güzel kabarık kabarık duran bir model. Daha önce bir parça yapmıştım. Onu da göstereyim hemen. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Bunu şöyle tekstil tipi lastikle yaptım. Beraber yaptığımızı da lastiksiz olarak yaptık. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin arka yüzü şu şekilde görüntüsü. Kenar ilmeklerimiz. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle. Bence çok güzel pıtır pıtır olan bir model. Bu lastiğe de yakıştı. Ama istediğiniz lastiği de yapabilirsiniz bu modelin altına. Şöyle güzel kullanışlı bir model oldu. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yani yelek yapabilirsiniz, hırka, bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Bunu birkaç renk iple de yapabilirsiniz. Yani tercih size kalmış. Modelin yapımı böyleydi. Oldukça kolay ve gösterişli bir modeldi. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.